Salgının başından bu yana sağlık sistemi ve tıbbi yardımların üzerinde duruldu. Özellikle vaka sayılarının yükselişini takiben kalabalık klinikler, vergisi yüksek sağlık sistemleri, ilaç ve test yetersizlikleri sürecin yönetimini zorlaştırdı. İşin temelinde bir sağlık sorunu olduğu için o sağlık sorunu bir şekilde yola girmeden iktisadi sonuçlar düzelmeye başlamayacaklar zaten. Ülkelerin sınırlarını kapatması, şehirler arası ulaşım kısıtlamaları ve sokağa çıkma yasakları vakaların kontrolsüz artışını önlemek için alınan öncül tedbirler oldu. People who will die from the coronavirus versus the economic damage. Ancak bu ihtilafa rağmen krizle başa çıkmak adına öncelik eğriyi düzleştirmek oldu. Düz bir eğri, aynı vaka sayısına daha geniş bir zaman zarfında ulaşıldığını ifade eder. Özünde bu, salgının yayılım hızını yavaşlatmak için kullanılan toplumsal sağlık politikalarının bir sonucu. Bu hız, kontrolsüz bir gelişim gösterdiğinde sağlık sistemine düşen yük artarken tedavi uygulamaları zorlaşmakta. Daha düz bir eğri, aşı ve ilaç geliştirmek için uzmanlara zaman kazandırırken bunun uygulanabilirliği ekonomiye bindirdiği yük sebebiyle oldukça zor. Özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerin kalabalık şehirlerinde hükümetlere duyulan güvenin eksikliği ve yaşanan gelir kayıpları sebebiyle alınan önlemlerin uzun soluklu olması mümkün görünmüyor. We have no food, we have no money. The worst possible people are in charge at the worst possible time. Ekonomik sıkıntıların bireyler üzerinde yarattığı psikolojik baskı, otoriteleri faaliyetlerin devamlılığını sağlayabilecek bir denge arayışına itti. Salgının sıfır noktası olan Çin, bu feveranın ekonomik sonuçlarıyla da yüzleşen ilk ülke oldu. Dünyanın en güçlü ekonomisine sahip olma yolunda hızlı adımlarla ilerlerken, geçtiğimiz 30 yılda sanayisinde ilk kez daralma yaşadı. Dünyanın üretim yükünü çeken Çin'in ürünlerinin tüketilmesine yönelik kaygılar, küresel ticarete alternatif çözümler aranmasına sebep oluyor. China will be less the factory of the world. Dünyanın farklı yerlerinde hükümetler toplamda 8 trilyon dolarlık yardım ve mali teşvik paketleri düzenledi. 330 billion pounds. 2.2 trillion dollars. 200 milyar lirayı buluyor. To hand a blank check to Trump and Mnuchin that is secret, that we won't even know who they're doling money out to. And then they're just slapping the name coronavirus on top. It is incomprehensible and unspeakable that corporations now are taking advantage of this crisis in order to get tax breaks and subsidies that have nothing to do with the coronavirus. Kimi ülkeler bu yükü kaldırabilmek adına para basma yoluna gittiler. Bu para basma hareketi altın ve gümüşün değeriyle beraber enflasyonun da yükselmesine sebep oldu. 8 trilyon dolara rağmen There are 500,000 McDonald's workers just like me that have to go to work whether sick or well because we have no paid sick leave. There are 22 million of these stories now, and quite possibly there will be millions more. You know, many of these people are having trouble navigating the system, and all of them are dealing with lots of uncertainty. I am a single mother. I have no money, no food, and I am trapped waiting for the Department of Labor to approve my claim. Enfekte olan insanlar sonuçta işe gidemedikleri için üretimden düşüyorlar ve üretim azalıyor. Evinize kapandığınız zaman normal tüketim alışkanlıklarınızı sürdüremiyorsunuz. Geliriniz azalıyor. Bunun sonucu olarak da tabii ki eskisi kadar tüketemiyorsunuz. Biliyoruz her resesyonda bazı şirketler batar ama pandemik çerçevesinde bu çok daha fazla olabilir ve bunun tedarik zinciri üzerine çok büyük bir etkisi olabilir. Eğer sizin müşterileriniz batarsa ya da size malzeme veren insanlar batarsa bu tüm iş dünyasını tamamen durdurabilir. Mart ayında dünyanın birçok yerinde borsa endeksleri bugüne dek görülmüş en büyük düşüşleri yaşadı.
Birkaç gün içerisinde birçok firmanın hisse değerlerinde %80'den fazla düşüş gözlemlendi. Ulaşım, hizmet, havacılık ve savunma, madencilik, bankacılık ve medya sektörleri de %30'un üzerinde düşüş yaşayan diğer sektörler. Hatta genellikle krizlerden hiç etkilenmeyen temel ihtiyaç, tütün ve eczacılık sektörleri bile borsada %20 oranında değer kaybetti. Hisse senedi fiyatları hızla düştüler. Neden öyle? Şirketler kıymetsizleşti. Neden kıymetsizleştiler? İş yapmayan şirketler haliyle kıymetsizleştiler. Ayrıca bu şirketlerin batma riskleri de doğdu. Herkesin nakdi ihtiyacı var. Herkes ne kadar süreceğini bilmediği bir krizde elinde nakitle durmak, ödeme yapması gerekirse o ödemeyi yapabilmek istiyor. Dolayısıyla da nakit dışındaki her şeyini nakde çevirmeye çalışıyor. Herkesin satmaya çalıştığı yerde fiyatlar haliyle taş gibi düşüyor. Türkiye'de birçok alanda üretim %20 ila 25 oranında düşüş gösterdi. Birçok sektör durma noktasına geldi. Uluslararası üretim zincirleri yüzünden üretim yapmak için bize şu gerekiyordu, o da şu ülkeden geliyordu, o ülke kapandığı için bize bu gelmiyor. Onun için de istediğiniz kadar isteyin, biz bunu üretemiyoruz. Fiyat endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %18.71 ve 12 aylık ortalamaya göre %19.91 yükseldi. Yani kriz halkın en çok tenceresine vurdu. Yine de kriz özellikle tekstil gibi bazı sektörlerde Türkiye'nin Çin yerine tercih edilmesine sebep oldu. Uzmanlar uzun vadede Türkiye'nin liyakat esaslı ve üretime dayalı hamleleriyle krizi fırsata dönüştürebileceğini düşünüyor. Ekspertizin, yetkinliğin azaldığını gösterir. Yeni bir ekspertiz elde etmemiz lazım. Sağlık problemleriyle ilgili olarak, kurumsal olarak, ekonomiyle nasıl uğraştığımız açısından. Türkiye, dünyaya ucuz iş gücü pazarlamak yerine çağın teknolojisine uygun hareket etmek zorunda. Türkiye zaten dış borç nedeniyle bir krizin içindeydi. Yapılandırmalar vesaire nedeniyle borç ödemeleri ertelenmişti. Biz sorunumuzu çözmemiştik. Sadece sorunla yüzleşmeyi ertelemiştik. Bu kötü iktisat politikasıdır. Arada bir nefes alıyorduk. Dolayısıyla Türkiye'nin net döviz pozisyonunda böyle 300 küsur milyar dolarlık bir açığı var. Gelişmekte olan ülkelerin en sıkıntılı olanlarından bir tanesiyiz. Swap mı olacak? IMF gibi bir kuruluşla bir anlaşma mı olacak? Onun ne olacağını bilmiyoruz. Merkez Bankası Başkanı'ndan gelen açıklamalar swap anlaşmalarının düşünüldüğü şekildeydi. G20 ülkeleriydi. Henüz netleşmiş değil. Yani nihayetinde bu kamu borcuna dönüşecekse o zaman şirketler batmadan şirketlere aktaralım bu kaynağı. Söylediğim anda tüyleriniz diken diken oluyordur. Gene yandaş inşaat şirketine gider bu diye. Hükümetin ne tercih edeceğine bağlı. Fakat bölüm olmayacak şekilde bunu tasarlamak mümkün. Kaynağı şirketlere aktarıp bu şirketlerin borçlarını silip şirketler batmadılar. Batmadıkları için bankaların geri dönmeyen alacakları artmadı. Artmadığı için şimdi bankalara sermaye aktarımıza gerek yok. Ama gene borcu kamuya yıktık. O yolun sonu IMF'tir. Bu gerçekten şu ana kadar görmediğimiz bir kriz getiriyor bize. 1918'de grip pandemiyi dünyayı zaten sarsmıştı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Biliyorsunuz ondan sonra 1929'un büyük depresyonu dünyayı sarsmıştı. Bir de 2007-2008'deki finansal krizden bahsedebiliriz. Ama sanki şu anki pandemik bu 3 büyük krizin elemanlarını bir araya getiriyor. Emeği geçen herkese milletimiz adına teşekkür ediyorum. Bir süredir Rusya ve Suudi Arabistan arasında gelişen anlaşmazlıklar yüzünden petrol Mart ayının başından bu yana %65 değer kaybetti. The oil prices have turned negative. We've been through this remarkable period over the last 2 months when all types of oil consumption has collapsed. Airplanes aren't flying, people aren't driving, usage of energy products is way, way down. But for oil production, you can't just flip it on and off like a switch. So oil has continued to be pumped from the ground despite the drying up of demand. This means there's a glut, there's more supply than demand. Producers are paying to get rid of the oil. Bu durum Nixon ve Kissinger'ın Bretton Woods anlaşmasını bozarak başlattığı Amerika'nın en önemli yumuşak gücü olan petrodolar sisteminin sonu olabilir. Doların gücü altınla bağı kesildiğinden bu yana sadece insanların güvenine bağlı. Bu 1971 yılından beri dünyada uygulanan bir para sistemi var. Şimdi bu para sistemi meselesinin çöktüğü söyleniyor. Peki ne olacak? Şimdi bu para sisteminin yerini dijital para dediğimiz yeni bir sistem alıyor. Blockchain might just change everything. Blockchain means that you don't need to trust anyone anymore. At least not when it comes to keeping records. In short, blockchain cuts out a middleman you'd have to trust and allows faster, secure, and transparent use of information. Chinese tech companies have developed a series of apps. Rather than using bank accounts or credit cards for transactions, consumers load money into digital wallets.
And as the world recovers from the virus and economies begin to open up, China will be well placed to make significant gains. Bize Çin örneği hizmet ve mal üretenlerin artık ekonomi alanında esas aktör olduğunu gösterdi. Hükümetlerin kontrolüne geçtiğinde merkeziyet kazanmasından korkulan bu para, mevcut dünya hükümetlerinin kontrolünde ne gibi sonuçlar doğurabilir? Birinci Dünya Savaşı ve İspanyol gribinin ardından yaşanan büyük buhran, dünyada önemli değişikliklere yol açmıştı. Amerika, İkinci Dünya Savaşı ardından kurduğu dünya hakimiyetini Marshall yardımları ile kültürel ve ekonomik olarak tüm dünyaya yaymıştı. Bugün yaşadığımız bu kriz, bize salgın gibi Çin'den yayılan küresel bir sosyalizm mi getirecek, yoksa iklim sorunu gibi birçok tehdit ile baş etmek için güçlenmiş, küresel kurumlar oluşmasına mı sebep olacak? That in a time of emergency, when people are afraid for their jobs, for the future, for their very lives, there is a built-in tendency in humans to wish for some savior, for some strong man, it's almost always a man, that will save us, knows everything, will protect us. But this is very dangerous. There's a huge danger of the rise of totalitarian regimes, worse than anything we've seen before. That corporations and governments can know that you are now watching this show. They can deduce from that all kinds of things about your political views, about your artistic tastes, even about your personality. But this is still limited. They don't know yet what you're actually feeling as you're watching us. When a new regime of surveillance took over, especially surveillance under the skin, which I think is maybe the most important development of the 21st century, is this ability to hack human beings, to go under the skin, collect biometric data, analyze it, and understand people better than they understand themselves. Teknolojik bir köleliğe mi, yoksa halkların özgürlüğünü gerçekten kazandığı bir çağa mı uyanacağız? Tüm bu soruların cevaplarını hükümetlerin başlattığı normalleşme çalışmaları ile yeninin içinde arayacağız.